Yumuşak yol vericiler, soft starterlar. Asenkron motorlara yol vermede temel prensip devreye girmede motor sargılarına düşük gerilim uygulayarak motoru şebekeye bağlamak şeklindedir. Bu yöntemler yıldız üçgen yol verme, seri dirençli yol verme, ototrafoslu yol verme, seri reaktansla yol verme. Yıldız üçgen yol verme haricinde diğerleri motor sargı geriliminin motor dışında düşürülmesi prensibine dayanmakta ve bazı dezavantajlar içermektedir. Örneğin çok fazla hacim gerektirmeleri, motor için oluşturulan gerilim düşürücü sistemin gereksiz güç kaybına neden olması ki özellikle dirençli yol vermede kademeler çok sık olup devreden seri bir şekilde çıkarılmadığı takdirde başlatma momenti çok fazla düşmesi ve motorun mil yükünü karşılayamaması. Yıldız üçgen yol vermede ise örneğin 15 kW'lık üçgen bir motor yıldız devreye alınacak olursa gerilimde köküçlük azalma, akımda köküçlük bir azalmaya neden olacak ve güç 1/3 oranında düşecektir. Yani 15 kW'lık üçgen bir motor yıldız devreye alınması esnasında 5 kW'lık bir motor gücüne sahip olacaktır. Bu ise mildeki yükün karşılanamaması ve yine fazla akım çekmesi şeklinde sorunlara yol açacaktır. Bununla ilgili kanalımda daha önce yayınladığım asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme efsanesi videomda çok daha fazla detayı bulabilirsiniz. Güç elektroniğindeki gelişme ve malzeme fiyatlarındaki düşme günümüzde güç elektroniğinin motorlara kumandasını da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri de yumuşak yol vericiler, soft starterlardır. Motorun her faz geriliminin elektronik olarak belirli açılarda kırpılarak gerilimin ve dolayısıyla akımın düşürülmesi prensibine göre çalışırlar. Asenkron motorlar devreye girmeleri sırasında rotor imal teknolojilerine bağlı olarak anma akımının 4 ila 14 misli akım çeker ve yükün atalet momentine bağlı olarak anma devrine ulaşması dakikalar sürebilir. Teori anlatımda genellikle 6 misli ve 6 saniye olarak anlatılır. Motorun devreye girme akımı mil yükünden bağımsızdır. Yük sadece yol alma süresini etkiler. Bu konuyla ilgili daha önce hazırlamış olduğum asenkron motorların kalkış akımı yüke bağlı değildir videoma göz atabilirsiniz. Yol alma akımının etkileri. Asenkron motorlara direkt yol vermede motorun milindeki yükü ani bir şekilde harekete geçirmeye çalışması mekanik ve elektriksel sorunlara yol açacaktır. Motor milinde ve yükte mekanik arızalara, titreşimlere, vuruntulu çalışmalara, kayış kasnak sisteminde aşınmalara, redüktörlü sistemlerde dişli kırılmalarına, rulman kaplin arızalarına, pompa uygulamalarında akışkanın boru ve kazanlarda koç darbesi etkisine neden olur. Elektriksel olarak yüksek kalkış akımı ayrıca kabloların üzerinde ısınmalara ve güç kaybına neden olur. Kalkış akımının şebekede oluşturduğu gerilim düşümleri aynı hattan beslenen diğer cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Özellikle sık yol alan motorlarda motorun kalkış sırasında çekmiş olduğu demiraj akımı enerji sarfiyatına neden olur. Yumuşak yol verici nasıl çalışıyor? Şekilde bir fazlı prensip devrede görüleceği üzere sinüsoidal faz gerilimi bir triyak vasıtasıyla belli aralıklarla kesilerek gerilimin efektif değeri düşürülmekte. Buna bağlı olarak da akım sınırlı bir değerde tutulmaktadır. Kısaca yol vermede gerilim düşümü bir başka eleman üzerinde değil de gerilimin dalga şeklinin değiştirilmesiyle sağlanmıştır. Bu sistemde kullanılan teknoloji ve kullanım yerine göre kırpıcı elektronik eleman olarak triyak, tristör diyot, tristör kullanılabilir. Asenkron motorların devreye girmesi sırasında ayarlanan başlangıç gerilimini verecek şekilde faz gerilimleri sırasıyla sürücü tarafından hesaplanan açıda kırpılmaya başlar. Yol alma süresince bu kırpılma açısı küçülterek motor geriliminin efektif değeri büyütülür. Yol alma süre sonunda anahtarlama elemanı tam iletime geçer. Bu noktada yumuşak yol vericisinin teknolojisine bağlı olarak içerisindeki elektronik anahtarlama elemanını kısa devre eden bypass rölesi devreye girerek anahtarlama elemanları kesme götürülür. Üzerindeki güç sarfiyatı önlenir. Bu teknolojinin olmadığı yumuşak yol vericilerde yumuşak yol verici harici bir kontaktörle kısa devre edilerek sonrasında devreden çıkarılabilir. Buna ait uygulama örneğinin resmini videonun sonunda yine sizlerle paylaşacağım. Burada fazın kırpılma açısı küçültülerek efektif değerinin nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Alternatif akımda faz kavramı videomda anlattığım gibi şebekeden motora, motordan şebekeye akım geçişi olur. Örneğin 90 derecede L1 fazında şebekeden motora, L2, L3 fazlarında motordan şebekeye doğru bir akım geçişi olur.
Bu nedenle motor sürücülerinde kullanılan anahtarlama elemanları triyak ya da ters paralel bağlı tristör gibi anahtarlama elemanları olması gerekir. Asenkron motorlar anma momentinin 2-3 misliyle devreye girerler. Yük moment eğrisiyle kesiştiği noktada yol almasını tamamlar ve stabil akım ve devir değerine oturur. Yumuşak yol verici ile motorun devreye girmesi sırasında çekmiş olduğu demaraj akımı sınırlandırılır. Yol alma süresi uzatıldığında yol alma momenti ve akım düşük değerlerde seyreder. Yol alma süresi kısaldığında yol alma momenti ve akım artar. Burada moment ve akım eğrilerini inceleyecek olursak yol alma süresi kısaltıldığında sarı olarak gösterilen moment ve akım grafiklerinde bir artış görülmekte. Burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir. O zaman yol alma süresini uzun tutalım. Akım çok yüksek değerlere çıkmasın. Nasıl olsa belli bir miktarda motor moment üretiyor. Bu şekilde motor dönsün. Burada yük momenti ile motor momenti arasındaki farka ben hızlanma momenti diyorum. Burada başlangıçta hem kısa süreli yol alma hem uzun süreli yol almada moment başlangıç değerleri aynı gibi gözüküyor olabilir ama bazı yüklerin devreye girmesi sırasında o yükü karşılayabilmesi için motorun yüksek hızlanma momentlerine ihtiyaç duyar. Burada evet akım değerinin artışına göz yummak zorundayız. Çünkü motorumuzun o yükü kaldırabilmesi gerekli. Bununla ilgili de örnekleri videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Burada yük karakteristiklerine bir göz atalım. Uygun yol verme sisteminin seçilebilmesi için yük profilini ve yükün devir hız moment karakteristiğinin bilinmesi gerekir. Genelde uygulanan yük karakteristikleri şu şekildedir. Şurada gördüğünüz sabit moment yük karakteristiği, sabit moment karakteristiği yüklere örnek olarak delme kompresörlere, kömür taşıma bant sistemlere, vinç ve asansörler gösterilebilir. Bu sistemde moment sabit olup güç hızla doğru orantılı olarak artar. Kuadratik momentli yük karakteristiği, kuadratik momentli karakteristikte yüklere örnek olarak santrifüj pompa ve fanlar verilebilir. Moment devir hızıyla karesel olarak artarken güç kübik olarak artar. Sabit güçlü yük karakteristiği, sabit güçlü yük karakteristiğine örnek olarak sarma ve rulo makineleri verilebilir. Bu tip karakteristiklerde güç sabit kalırken moment devir hızıyla ters orantılı olarak azalır. Sabit güç, moment yük karakteristiği bu yük tipi kağıt endüstrisinde sıkça kullanılır yükler vardır. Sabit güç ve sabit moment karakteristiklerinin bir kombinasyonudur. Yumuşak yol vericilerin kullanacağı yüklerin moment eğrisi önemlidir. Eğer yük momenti yumuşak yol verici ile sürülen motorun kalkış momentinden büyük olursa eğrinin kesişme noktasına kadar motor milindeki yükü döndüremeyecek. Motor momenti yük momentinin üstüne çıktığı noktadan sonra sıçramalı bir kalkış gösterecektir. Şekilde 4 numara ile verilen eğri bir bant ya da kaldırıcı sisteme ait sabit yük momentidir. Bu sistemi harekete geçiren motor yumuşak yol vericiyle devreye alınmak istendiğinde motor yükü kırpma açısı küçültülerek efektif değeri artan gerilimin ürettiği motor momenti yük momentini geçtiği noktaya kadar harekete geçiremeyecektir. Kısa yol alma süresinde T1, uzun yol alma süresinde T2. Bu noktadan sonra yük ve motor momentleri arasında hızlanma momentine bağlı olarak yük sıfırdan başlayarak darbeli bir başlangıç ile hızlanacaktır. Bu tip yüklerde sıfır devirden itibaren sabit moment veren motor sürücüleri sistemin daha stabil çalışması açısından önemlidir. Bu grafiğin bana anlattığı şurada 4 numaralı momentim benim örneğin bir bant sistemine ya da bir kaldırma taşıma sistemine ait yük momentini veriyor. Sabit momentli bir yüküm var. Bu motor sürücüsünün soft starter'la çalıştırmaya başladığınızda haz açılarını kırpa kırpa gerilim değerini yükseltecek ama buradaki motorun kalkış momenti düşük gerilimden dolayı yük momentinin altında olduğu için motor milindeki yükü döndüremeyecek. Eğer siz kısa süreli bir yol verme verdiyseniz T1 noktasında, uzun süreli verdiyseniz T2 noktasında motorun milindeki moment yük momentini geçmeye başlayacak. Bu noktadan sonra da şu aradaki hızlanma momentlerine bağlı olarak motorun milindeki yükü darbeli bir şekilde yani birden hızlanmaya yönelik bir şekilde kaldırmaya çalışacaktır. Burada motor tam anma devrine ulaşmadan da yol verme süresi biteceği için de ondan sonra da yine bulunduğu noktadan tam gerilim uygulandıktan sonraki anda yine bir sıçramalı yol alma seyredecektir benim motorum. Yaklaşık bir kabulle yüklerin kalkış momentinin anma momentine oranı. Motorun milindeki yükü kaldırabilmesi için motor kalkış momentinin yük momentinden %15-25 arasında büyük olması gerekir. Motor momenti
momenti ile yük momenti arasındaki fark hızlanmayı sağlayan momenttir. Motor kalkış momenti ne kadar büyük olursa yükü nominal devre çıkarması o kadar kısa sürede olacaktır. Yaklaşık bir kabulle yük durumuna göre o yüklerin harekete başlaması için gereken momentin anma momentine oranı şu şekildedir. Eğer kaldırma hareketi yapıyorsanız burada başlangıçta ilk anda moment neyse o işlem boyunca yine aynı momenti yük koruyacaktır. Fan ve santrifüj pompanız varsa burada ise başlangıç momenti anma momentinin yani ilk pompanın ya da fanın devreye girme momenti anma momentinin 1/3 olacaktır. Bu eğer pistonlu bir pompaysa %50'si civarında olacaktır. Yumuşak yol vericileri vinç ve asansör sisteminde kullanma şansınız yoktur. Konveyör sistemlerinde ise motor gücü momenti konveyörün momentinden yani başlangıç momentinden çok daha yüksek olduğu sistemlerde kullanılabilir. Yumuşak yol vericilerin en uygun kullanım yeri fan ve pompa uygulamalarıdır. Bu sistemde kanatlar döndükçe üzerine yük alacakları için yumuşak yol vermeye elverişlidir. Ayrıca yol alma sonrası delme yapan matkap, yol alma sonrası kesme yapan testere uygulamalarında kullanılabilir. Moment gerilimin karesiyle orantılıdır. Başlangıç momentinin anma momentinin yarısı yani 0,5 ile başlaması isteniyorsa buradaki ayarlanacak gerilim değeri dediğim gibi moment gerilimin karesiyle orantılıdır. 0,5 eşittir US bölü bu başlangıç gerilimi 380'in karesi buradan US 270 volt bulunacaktır. Gerilimin yüzde ayarı ise 270 yani başlatmamız gereken gerilim değeri bölü 380 0,7 %70 şeklinde ayarlanmalıdır. Bu durumda direkt yol alma akımı anma akımının 6 misli olan motorlarda yumuşak yol verici ile yol alma akım başlangıç değeri yani burada diyorum ki eğer motorunuz anma akımının 6 misliyle devreye giriyorsa 6 çarpı 0,7 4,2 ile misliyle bu sefer devreye girecektir. Biraz sonra detaylandıracağım ama burada bazı uygulama örneklerini görüyorsunuz. Konveyör, pompa, kompresör, karıştırıcı, fan testere. Burada da az önce yapmış olduğum hatırlatmayı tekrarlayayım. Burada eğer konveyörün başlangıç momenti soft starter'la yol verdiğinizdeki başlangıç momentinin üstündeyse burada sıçramalı bir kalkış yapar. Pompalarda, pompa uygulamalarında çok sık soft starter'lar kullanılır ama burada şöyle bir durum da vardır. Bazı pompalarda veya durma pompanın içerisinde basınçlı sıvı ya da havanın olma durumunu da getirebiliyor. Eğer durma sırasında oradaki basınçlı hava ya da sıvı piston içerisinden alınmazsa tekrar yükte başlamış olacak ve bu durumda mekanik olarak eğer orada boşaltma çek valflerle falan yapılmıyorsa yine burada motor tam yükteki ya da yüksek moment değerindeki bir kalkışı gerçekleştirmek zorunda kalacak. Yine aynı şekilde bu kompresörler için de geçerli. Eğer kompresörde pistonluysa vidalı kompresörlerde falan bu çok fazla söz konusu değil ama pistonlu kompresörlerde eğer motor durduktan sonra tekrar devreye girene kadar o piston içerisindeki basınçlı hava tahliye edilmezse yine motor yüksek momentle kalkmak zorunda kalacak. Yine karıştırıcılarda da eğer karıştırdığı şey yoğunluğunu karıştırmadan sonra alıyorsa koyulaşmasını burada bir sorun değil ama koyu bir ürünü karıştıracaksa yine burada da başlangıç momentleri hesaplanarak düşünülerek burada soft starter kullanılması gerekli. Fanlarda böyle bir sıkıntı yok çünkü fan döndükçe pervaneler üzerine hava basıncını alır ve yüklenir. Orada zaten söylemiştik kuadrik yük olduğunu. Testerelerde ise eğer testere çalışmaya başladıktan sonra kesmesi için yük veriliyorsa aynı şekilde deliciler için de geçerli. Burada bir sorun olmayacaktır. Akım sınırlaması bazı yumuşak yol vericilerde kullanılan bir ayar. Özellikle yüksek atalete sahip yüklerde düşük gerilimle devreye giren motorun yükü karşılamak için düşük gerilimle besleniyor olmasına rağmen olması gerekenden çok daha fazla akım çeker. Bu olay teknik olarak şu şekilde gerçekleşir. Motor mili yük momentini karşılayamadığı için yol verme başlamasına rağmen dönmez. Örneğin 4 kutuplu bir motorda rotor çubukları 1500 devir bölü dakikalık kuvvet çizgileri tarafından kesilir. Rotor çubuklarında oluşan bu gerilimin kısa devre akımları yüksek olur ve stator sargıları şebekeden yüksek akım çeker. Rotor dönmeye başladıkça rotor çubuklarını kesen manyetik kuvvet çizgisi sayısı azalır. Bu gerilimi dolayısıyla rotor çubuk kısa devre akımlarını azaltır. Bu noktada stator sargılarının şebekeden çekmiş olduğu akım normale döner. Motor akımı ayarlanan akım sınırlaması değerine ulaştığında motor gerilimi ayarlanmış akım sınır değerini aşmayacağı kadar yumuşak yol verici tarafından
tarafından düşülür. Yani olması gerekenden daha fazla gerilim yol verici tarafından kırpılarak motor gerilimi düşük tutulur. Ayarlanmış akım sınırlama değeri sistemin nominal işletime getirmek amacıyla en azından motora yeterince dönüş momenti olacak kadar yüksek seçilmelidir. Tipik değer olarak burada motor nominal işletme akım değerinin 3 veya 4 katı olabilir. Burada bazı uygulamalarda soft starter'ın devreye girmesi sırasında ayarlanacak olan başlangıç gerilimlerini ve kalkış sürelerini görüyorsunuz. Örneğin taşıma bandında dediğimiz sabit momentli bir yüktür. Taşıma bandı %70 ile devreye giriyor. Kompresörlerde %50, işte vantilatörlerde %30, değirmenlerde %50, pompalarda %30 gibi değerlerle devreye giriyor. Burada şöyle bir şey diyebilirsiniz. Akım sınırlama değerleri de verilmiş burada. Burada şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Ya işte zaten %70 ile devreye giriyor. Az önceki örnekte %50 ile devreye girdiğinde hatırlarsanız 6 misli değil de 4.2 misli gibi bir akım çekmekteydi. Şunu da söyleyelim. Sadece soft starterların giriş akım değerini sınırlama gibi hani tek bir görevi yoktur. İşte düzenli bir başlangıç sağlaması, işte mekanik vuruntuların önüne geçmesi, yol alma süresini uzun tutarak gibi başka sağlamış olduğu yük ve motor açısından yararları da vardır. Çok büyük güçlü motorları düşünecek olursanız 6 misli ile 4.2 misli mesela 100 amperlik motoru düşündüğünüzde 6 mislinde 600 amperle devreye girerken ki 6 misli hani genel bir değerdir. 8, 10, 14 misli akım çeken motorlar var ama en iyi olasılıkla 6 diyecek olursak 6 misli devreye girerken işte 600 amper, 4.2 ile devreye girerken de 420 amper çeker. Yine arada 200 ampere yakın bir değer vardır. Demin de dediğim gibi yol alma akımını sınırlamak bu soft starter'ın yaptığı işlerden bir tanesi ama yük durumuna bağlı olarak da stabil bir kalkış, düzenli bir kalkış, işte yük ve mekanik sistemlerde işte vuruntular, mekanik titreşimler, kayış kasnaklarda işte aşınmalar, dişli sistemlerde kırılmaları önlemek gibi soft starter'ın sağladığı ekstra faydalar da vardır. Yumuşak yol verici kısa devre koruması. Birçok yumuşak yol verici tristörlerin aşırı yüklemesine karşı daha iyi korumaya sahiptir. Kısa devre durumunda örneğin motor bobinlerindeki bir arıza veya motor besleme kablosundaki kısa devre nedeniyle cihaz içerisindeki bu tristör koruma fonksiyonu yeterli değildir. Bunun için sigorta, MCB, MCCB kullanılmalıdır. Uygulamalarda genellikle elektronik devre korumalarında kullanılan hızlı tip NA sigortalar kullanılır. Sigortanın akım değeri motor akım değeriyle aynı ya da bir boy üstünde seçilebilir. Burada şunu söyleyeyim. Hızlı tip elektronik cihazların korunmasında kullanılan NA sigortalar var. Normalde siz normal şartlarda devreye giren direkt yoldan motoru kullanırken işte motorlarda kullanılan NH'ları kullanırsınız. İşte motor akım değerinin bir üst boyu ne geliyorsa, akım değeri ne geliyorsa o NH'ı kullanırsınız ama buradaki kullanmış olduğumuz bizim NH sigortalar hızlı açma karakterisine sahip NH sigortalardır. Bir de şu önemli burada. Motor kaç misliyle devreye girecek? Hani az önce örneklerini verdik ya, artık normalde 8 misliyle girerken soft starter'la devreye soktuğunuzda 6 misliyle mi girecek, 4 misliyle mi girecek? Bunları da göz önüne alarak sigortanın açma eğrisi ve motorun işte devreye girme sırasında çekmiş olduğu akım grafiklerini siz üst üste bindirerek, düşünerek motor akımı ya da yetmiyorsa bir boy üstü bir sigorta seçebilirsiniz. Bu seçimi biraz sonra bahsedeceğim termik koruma elemanında dikkat edilecek noktaları göz önüne alarak yapabilirsiniz. Manyetik kesici kullanılacaksa manyetik açma ayarı motorun yol alma akımına göre ayarlanmalıdır. Örneğin alma akımı 100 amper olan bir motorda yükün durumuna ve kalkış zamanına göre sürücü ayarlarındaki akım sınırlama değeri 4 çarpı I nominal seçilmiş ise motor yol alma sırasında 400 amperleri gören bir akım çekebilir. Manyetik açının bu akım değerine göre ayarlanması gerekir. Yol vericide akımın sınırlama özelliği yoksa motor direkt kalkışta alma akımının 6 misli akım çekiyorsa bu 6 misli akım çekmeyi ölçüm yaparak ya da işte motor kataloğundaki kalkış akımı alma akımına oranına bakarak görebilirsiniz. Yol verici başlangıç değeri %50 seçildiğinde kalkış akımı misli olarak 6 çarpı 0,5 3 misli olacağı, hatta bir miktar akımın bunun üzerine çıkacağı düşünerek 3,5-4 misli manyetik koruyucu ayarı yapılabilir. Eğer termik manyetik bir açı kullanılıyorsa termik açı direkt yol vermede yol alma süresi kısaca olacağından sorun çıkarmayacaktır. Eğer direkt yol verdiğimizi düşünürsek ama yumuşak yol vermede bu yol alma süresi uzun olacağı için eğer siz uzun seçiyorsanız termik açıcı bu yol alma sırasında açma yapabilir. Bunu motor yol alma akımı ve termik açıcı açma karakteristiği eğrileri üst üste konarak birbirini kesmeyecek şekilde yapabilirsiniz. Ya da termik ayarı motor alma akım değerine getirip peş peşe birkaç kez yol vererek termik açının açıp yapmamasına bakabilirsiniz. Açma yapması durumunda akım değerini
arttırarak denemeleri sürdürebilirsiniz. Termik elemanın soğumadan kesici kapalı konumuna getirildiğinde termik elemanın sonraki açma sürelerinin kısalacağını unutmayınız. Ayrıca yol alma sonunda bypass sürele kontakları devreye girdiğinde motorun bu termik ayarıyla çalışmaya sürdüreceğini göz önüne alın. Bir diğer olasılık da termik röle elemanının Class 20 ya da 30 seçilmesi olabilir. Class sınıfları ile ilgili daha önce bir video yayınlamıştım. Yol vericileriyle durdurma çeşitleri. Serbest duruş, motorun enerjisi kesilir, kendi ataleti ve sürtünmesiyle serbest duruşa geçer. Moment ayarlı duruş, yol almanın tersi olarak gerilim değeri düşürülerek duruş sağlanır. Bu duruş tipi pompalar için idealdir ve basınç artışlarını etkili bir şekilde düşürür. Dinamik frenli duruş, stator sargılarına DC gerilim uygulanarak sabit manyetik alan ile hızlı duruş yapması sağlanır. Bu duruş tipi makinenin durma süresinin azalması nedeniyle yüksek ataletli uygulamalarda uygundur. Burada tipik olarak bir soft starter'ın ayarlarını görüyorsunuz. Burada mesela başlangıç süresini ayarlıyoruz. Ne kadar saniyede yol alsın. Burada başlangıç gerilimi yüzde kaçtan başlasın. Burada da mesela duruşu seçebilirsiniz. Burada aynı gerilim rampası ile çalıştırılıp belli bir zaman içerisinde yol verdiğiniz gibi belli zamanda hızlı ya da serbest durması ya da dinamik frenleme ile daha hızlı durması gibi duruş seçeneklerini de seçmeniz mümkün. Yıldız motorlarda yumuşak yol verici bağlantısı bu. Üçgen bağlı motorlarda yumuşak yol verici bağlantısı bu. Bu motor Clemens'in üstündeki kısımdan bir bağlantı yaparsınız şebeke tarafından. Üçgen bağlı motorun faz sargılarına yumuşak yol verici ile bağlantı yapacak olursanız bu. Hani bazen termik röleleri falan biz de faz sargılarına sokarız ya. O şekildeki yumuşak yol verici bağlantısı. Motorun yıldız veya üçgen bağlantısında yol verici hat akımına göre seçilebileceği gibi üçgen bağlı bir motorun faz sargılarına da bağlanabilir. Daha çok büyük güçlü motorlarda bu yöntemin seçilme nedeni faz sargı akımının hat akımının karekök 3 kadar düşüyor olmasıdır. Örneğin şebekeden çektiği akım 195 amper üçgen bağlantı için anma akımı 400 volt 110 kW'lık motor için her bir sargıdaki akım 195 bölü karekök 3 114 amperdir ve yol verici bu akıma göre seçilebilir. Burada yine yıldız üçgen motorlara yol verme videomda detaylıca anlatmıştım. Hat gerilimleri, faz gerilimleri, hat akımları, faz akımları yıldız üçgende değişiyor. Örneğin şu motorun benim 195 amper akım çekiyorsa eğer buradaki siz soft starter'ı sargıların seri şekilde bağlayacak olursanız bağlayacak olursanız 195 ampere göre değil kök 3'te 1'i kadar yani 114 ampere göre seçebilirsiniz. Bakın burada mesela üçgen bağlantıda motor küçük güçlü direkt olarak hat akım değerine göre bağlanmış ama burada ise motor büyük güçlü. Yaptığınız şey soft starter'dan L1, L2, L3 fazlarını geçirip U1, V1, W1 uçlarına vermek. Daha sonra U2, V2, W2 uçlarını sürücünün üst kısmından almak. Bunu yıldız üçgen yol verme ile ilgili çizmiş olduğum devreler vardı benim yine YouTube'daki kanalda bulunacak. Orada da buna ait benim çizimlerim var. Toplam güç değeri yumuşak yol verici güç değerini geçmediği sürece yol verici çıkışına birden fazla motor bağlayabilirsiniz. Lokal kompansasyon yapılmış motorlarda kompansasyon kondansatörü yumuşak yol verici çıkışına bağlanmamalıdır. Çünkü yol vericide kırpılan gerilimin dalga şekli değeri kondansatörlerden etkilenerek yol verici işlemini tam olarak yerine getiremeyecektir. Kompansasyon kondansatörleri yol verici girişine bağlanmalıdır. Kondansatörlerin oluşacak olan harmoniklerden olumsuz etkilenmemesi için filtre bağlanmasında da yarar vardır. Videonun önceki kısmında sürücü üzerinden akımın şebekeden motora, motordan şebekeye nasıl aktarıldığından kısaca bahsetmiştim. Daha detaylı öğrenmek için alternatif akımda faz kavramı videomu izleyebilirsiniz. Burada olası 3 durum var. Bir fazdan motora, bir fazdan şebekeye, 3. fazdan akım geçmez. 2 fazdan motora, bir fazdan şebekeye, bir fazdan motora, 2 fazdan şebekeye şeklinde yine bu şu anda kafanızda oturmamış olabilir. Alternatif akımda faz kavramı videomda bunu detaylıca görebilirsiniz. Sadece 2 fazda kontrollü anahtarlama yapılması yeterli olacaktır. Maliyeti düşürülmesi açısından özellikle büyük güçlü yumuşak yol vericilerde kırpma işlemi 2 faz üzerinden yapılmaktadır. Pazardan biri motor Clemens'lerine direkt ulaşmaktadır. Bu nedenle yol verici devre dışı kalsa da direkt bağlanan faz ve motor sargıları üzerinden diğer bobin girişlerine de enerji olacaktır ve duran motorun Clemens'lerinde devamlı enerji bulunacaktır. Bu duruma dikkat edilmeli ve hatta motor durduktan sonra 3 kutuplu bir şalter ya da kontaktör vasıtasıyla enerjisi tamamen kesilmelidir. Yumuşak yol vericiyle yol verilen yıldız bağlanmış motorların yıldız noktası kesinlikle toprak veya nötr hattına bağlanmamalıdır. Yumuşak yol vericiler devir ayarı yapmaz. Gerilim değeri düşürüldüğünde motor momenti düşer ve kayma artar. Bu durum yüke bağlı olup yük değiştirildiğinde kayma miktarı yani hız değişir. Yumuşak
yumuşak yol vericiler bir motor sürücüsü gibi kullanılamaz. Umarım yumuşak yol vericilerle ilgili kafanızda bir takım şeylerin oturmasına bu video yardımcı olmuştur. Özellikle hangi yüklere nasıl yumuşak yol vericiyle yol vereceğiz ve ayarlarını nasıl yapacağız konusunda. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.